Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün Logitech MX Case. Logitech firmasının en kaliteli ve 3 cihazı destekleyen kablosuz aydınlatmalı klavyesi. Bu şekilde de tekrar göstereyim. Arkadaşlar bu cihazı yeni almadığım için uzun kullanım deneyimlerime ve kullanım senaryolarıma göz gezdireceğiz. Onlara değineceğim. Öncelikle cihaz özelliklerine değinelim isterseniz. Klavyenin boyutlarına bahsetmek gerekirse klavyenin boyutları şu şekilde. Arkadaşlar. Yüksekliği 131,63 mm, genişliği 430,2 mm ve derinliği 20,5 mm. Ağırlığı ise çok hafif olmak övünemem ama biraz ağır bir klavye ama 810 gram. Aslında ağır bir cihaz olmasına karşı alüminyum hatlarıyla son derece sağlam bir klavye olduğunu dokunur dokunmaz anlıyorsunuz. Şu şekilde. Klavye üzerinde bir açma kapama tuşu şurada. Bir Type-C girişi yine yan tarafında ve 5 tane de küçük led bulunmaktadır. Onu da videoda gösteriyorum. Ana led şarj durumunu gösterirken bir led Caps Lock tuşunun içindeki gömülü olarak duruyor. Ve bu tuşun aktif olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Ayrıca geriye kalan diğer ledler ise bağlantı tuşlarında yer almaktadır. Bu tuşlara bastığımızda ise geri dönüş veriyor ve o anki üzerindeki ışık ile bağlı olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Tuşların yuvarlak oyukları parmağınızın şekliyle uyumlu ve tuşun neresine bastığınızı fark etmeksizin yuvarlak kenarları sayesinde arkadaşlar tuşların konumunu kolayca algılayabiliyorsunuz. Tuşların dengeli yüksekliği ise hem sesi azaltmış hem de tuşa basıp basmadığınızı kolayca hissedebilmenizi sağlamış. Şimdi bir de tuş sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi epey sessiz. Arkadaşlar burada bir 10 saniye duralım. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilir ve daha çok video çekmemize vesile olabilirsiniz. Şimdi incelememize devam ediyoruz. Klavyenin başka bir özelliği ise yakınlık sensörü algılayan arkadan aydınlatma kullanıyor olması. Aydınlatma miktarını yine klavye üzerinden ayarlayabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz. Aydınlatma kapalı olduğunda şarj süresi epey uzamaktadır. İsterseniz sensörler sayesinde ortam ışığına göre aydınlatmayı otomatik olarak da yapabilirsiniz. Klavyenin en önemli özelliği ise farklı 3 cihazı desteklemesi ve cihazlar arasında sadece bir tuşa basarak geçiş yapabilmesidir. Şu bölgede 3 adet bu işlemi yapan tuş bulunmaktadır. Her tuş ile farklı bir cihaza eşledikten sonra hangi tuşu basarsanız o cihaza bağlanmış oluyor. Ve bu bağlanma süresi 1 saniyeden daha kısa oluyor. Arkadaşlar şarj süresinden bahsetmek gerekirsek cihazda şarj için Type-C girişi var. Eğer arka plan ışığı açıksa tam şarj ile 10 güne kadar, arka plan ışığı da kapalı iken 5 aya kadar şarj etmeden kullanabilirsiniz. Yani kısaca eğer arka plan ışığını açmazsanız, ki ben açıkçası açmıyorum pek, şarj etmeyi unutursunuz. Klavye Windows ya da Mac için ayrı ayrı modellerle satılmakta ya da benim aldığım versiyon gibi iki farklı işletim sistemini de destekleyen bir model alabilirsiniz. Şu şekilde. Bu klavyeyi hem Mac'te hem Windows'ta kullanabilirsiniz. Ben kullanırken birinci tuşa MacBook Pro'yu, ikinci tuşa masaüstü bilgisayarımı ve üçüncü tuşa da şöyle sırada 1, 2, 3 iPad'imi tanımladım. Eğer masaüstü cihazınızda Bluetooth bağlantısı yoksa yine kutunun içinden çıkan Unifying USB alıcı ile de bağlayabilirsiniz, ki ben Bluetooth ile bağlamayı tercih ettim. Çünkü masaüstü bilgisayarım Bluetooth'u destekliyor. Yani Bluetooth parçası var. Ayrıca kablosuz kullanım uzaklığı ise arada herhangi bir duvar ve engel yoksa 10 metredir. Yaklaşık 6 aydır klavyeyi kullanmaktayım. Hiçbir bağlantı problemi yaşamadım. Hiçbir tuş problemi yaşamadım. Yazım hızım arttı. Yani kısa yol tuşları sayesinde birçok özelliği mouse kullanmadan da kontrol edebiliyorum. Klavyeyi aldığımdan beri 2 kere şarj ettim ama şarj da bittiği için değil yani.
o an şarj etmek istediğimden dolayı yani bir önlem olarak şarj ettim. Kısa yol tuşlarına bakmak gerekirse arkadaşlar tüm kısa yol tuşları F tuşları ile aynı tuşlar aslında. Hepsi burada yer alıyor. Şurada boydan boya. Yani ekstra bir yer kaplanmıyor. Ses kısıp açma ya da tamamen sesi kapatma, klavye ışığının kısmı açma ya da tamamen kapatma. Eğer MacBook gibi bir cihazınız varsa işte ya da Windows'ta ekran ışığını destekleyen bir laptopunuz varsa ekran ışığını kısıp açma. Video ve müziklerde işte durdurma, önceki ya da sonraki video ya da şarkı tuşu, duraklatma, tüm ekrandaki öğeleri göster ya da gizle yani bütün pencereleri falan. Ekran fotoğrafı çekme, hesap makinesi açma tuşu gibi ya da bir yere kadar gideceksiniz ve kimse kullanmasını istiyorsanız yine burada en köşede bulunan arkadaşlar kilit simgeli tuşa basarsanız cihaz kapanmadan direkt kilit ekranına geçebiliyor. Bunu Windows'ta ve Mac'te denedim. Yani çalışıyor. Ayrıca arkadaşlar Windows ya da Mac cihazınıza yükleyeceğiniz Logi Options Plus programı ile de bu tuşlara atanan görevleri de değiştirebilirsiniz. Yani klavyede isterseniz epey bir özelleştirme yapabiliyorsunuz. Logitech MX Case klavye için bu anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek daha çok video gelmesine katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.